Kaçkarlı Çoban ve Dağın Karanlık Sırları. 73 yaşındayım artık ve size anlatacağım hikaye tam 45 yıl önce Kaçkar Dağları'nın derinliklerinde başıma gelen, bugüne kadar kimseye tam olarak anlatamadığım olaylardır. Belki de artık anlatmanın vakti geldi. Çünkü içimde taşıdığım bu sır beni her geçen gün daha da yoruyor. Hem size hem de gelecek nesillere bir ders olsun diye anlatıyorum bunları. Ben Kaçkarlı Ahmet. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Çatak köyünde doğdum ve büyüdüm. Dedemden, babamdan öğrendiğim gibi çobanlık yapardım. O zamanlar, yani 1978 yılının başlarıydı. Henüz 28 yaşındaydım. Sürümle birlikte Kaçkar Dağları'nın yüksek yaylalarında geçirirdim yazları. Yanımda sadık köpeğim Karabaş ve 2 yardımcım vardı. Mehmet ve İsmail. İkisi de benden gençti, tecrübesizdiler ama çalışkandılar. Haziran ayının sonlarına doğru hava kararmak üzereyken çok sıkıştığım için orada bazen artıkları attığımız kuytu ve köhne bir yere işedikten sonra başladı her şey. Sürüyü yüksek platodaki ağla yerleştirmiştik. Rakım 2800 metre civarıydı ve etrafımızı çevreleyen zirvelerin karlı tepeleri, batan güneşin son ışıklarıyla kızıla boyanmıştı. O gece nöbet sırası bendeydi. Mehmet ve İsmail çadırda dinlenirken, ben ağlın yakınındaki kayalığın üzerine oturmuş, vadiye bakıyordum. Gece yarısına doğru Karabaş birdenbire huzursuzlanmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ama o çok tecrübeli bir çoban köpeğiydi ve boşuna havlamazdı. Ardından daha önce hiç duymadığım bir ses duydum, rüzgarın uğultusuna karışan, insanı ürperten bir fısıltı gibi. Başlangıçta rüzgarın kayalarda çıkardığı ses sandım ama değildi. Fısıltılar giderek artıyor, sanki etrafımı çevreleyen görünmez varlıkların konuşmalarını duyar gibi oluyordum. Şimdi o yaşadıklarımı anlatırken o korkuyu yeniden yaşıyorum. Ama her şeyi tek tek olduğu gibi anlatacağım size. Beni çok iyi dinleyin. O gece gördüklerimin hepsini olduğu gibi anlatmaya çalışsam belki çoğunuz inanmayacaksınız. Ama yemin ederim ki her kelimem doğru. Hani bazı gördüklerinizi veya yaşadıklarınızı anlatacak kelime bulamazsınız ya. İşte ben de o şekildeyim. Ama anlatmaya çalışacağım. Önce havada yeşilimsi ışıklar belirdi. Sonra bu ışıklar adeta dans etmeye, şekiller oluşturmaya başladı. Köpeklerimin ikisi de aynı anda başlarını kaldırıp karanlığa doğru bakmaya başladılar. Tüyleri diken diken olmuştu. Karabaş hafifçe hırlamaya başladı. "Sus oğlum," dedim. "Kurttur belki." Ama içimden bir ses bunun kurt falan olmadığını söylüyordu. Işık giderek yaklaşıyordu. Şimdi daha net görebiliyordum. Tek bir ışık değil, dans eden küçük ışık noktalarıydı bunlar. Yeşil, mavi ve beyaz tonlarında. Karabaş artık deliye dönmüştü. Kuyruğunu kıstırmış sürekli hırlıyordu. Ben de donup kalmıştım olduğum yerde. Işıklar yavaş yavaş sanki bir nevi insan şekline bürünmeye başladı. Karşımda 3 silüet belirdi. Ne tam olarak saydam ne de tamamen maddesel. Yeşilimsi bir pırıltıyla parlayan bu anlam veremediğim varlıklar bana doğru yaklaşmaya başladılar. İçlerinden biri konuştu. Sesi rüzgarın uğultusuna karışıyordu. "Seni seçtik," dediler. O andan sonra ne olduğunu tam olarak hatırlamıyordum. Kendimi kaybetmiştim. Sabah uyandığımda kendimi sürüden birkaç kilometre uzakta, hiç bilmediğim bir mağaranın girişinde buldum. Üzerim çiğle kaplanmıştı ve sanki saatlerce yürümüş gibi çok yorgundum. Ama asıl önemlisi, zihnimde yepyeni bilgiler vardı. Gömü yerlerinin haritaları, eski yerleşimlerin kalıntıları, toprağın altında yatan binlerce yıllık sırlar gibi. O an aklımdan geçenleri sanki ben düşünmüyordum. Ama bu çok geç anladığım, tam 45 yıl sürecek bir işkenceyi başlatan ilk geceydi. Her gece aynı varlıklar gelip beni alıyor. Bana yeni yerler gösteriyor, yeni sırlar veriyorlar. Ama bana sürekli tekrarladıkları bir şey,
bu bilgileri kimseyle paylaşmamamı istemeleriydi. Eğer birine anlatırsan sonuçlarına katlanırsın deyip beni tehdit ediyorlardı. Ama insan ne kadar sır saklayabilir? Siz olsanız ne kadar saklayabilirsiniz? Özellikle de böylesine büyük sırları. İşte size bu hikayeyi şimdi anlatmaya karar verdim. Çünkü artık dayanamıyorum. Belki de onların dediği gibi sonuçlarına katlanmam gerekecek. Ama en azından vicdanım rahat edecek. Hem size hem de benden sonrakilere bir uyarı olsun diye anlatıyorum bunları. Bazen bilmek, öğrenmek istediğimiz şeyler bizi yok edebilecek kadar tehlikeli olabiliyor. O ilk geceden sonra hayatım tamamen değişti. Size şimdi o karanlık gecelerde yaşadıklarımı, cinlerin bana gösterdiklerini ve öğrettiklerini en azından anlatabildiğim kadarını anlatacağım. Çünkü çok şeyler var kelimelere dökemediğim. Ama önce şunu belirtmeliyim ki, bu varlıklar yemin ederim ki, bizim bildiğimiz o cin hikayelerindeki gibi değiller. Onlar çok daha eski, çok daha bilge ve çok daha tehlikeli ve çok garip bir görüntüye sahip varlıklar. Her gece ay tam tepeye çıktığında geliyorlardı. Önce hafif bir rüzgar esmeye başlıyor, ardından o tanıdık yeşil ışıklar beliriyordu havada. 3 tane varlıktı bunlar. En öndeki uzun boylu ve heybetliydi. Diğer ikisi ise daha küçük ve çevikti. Bana kendilerini dağların bekçileri olarak tanıttılar. Binlerce yıldır bu toprakların altında yatan hazineleri koruyorlarmış. Çünkü o hazinelerin enerjilerinden besleniyorlarmış. Onların enerjileri için o hazineler onlar için çok önemliymiş. İlk gösterdikleri yer, Kaçkar'ın kuzey yamacındaki, normalde kalıntıları bile kalmamış olan antik bir Rum manastırının kalıntılarıydı. Gece yarısı beni oraya götürdüklerinde, sanki taş duvarların arasında gizli bir geçit açıldı. Yer altına inen merdivenler, sanki dün yapılmış gibi sapasağlamdı. Bana anlattıklarına göre, bu manastır aslında çok daha eski bir tapınağın üzerine inşa edilmişti ve defineler de bu eski tapınağın mahzenlerindeydi. Her gece farklı bir yer gösteriyorlardı. Bazen eski bir kralın hazine odasını, bazen bir generalin savaş ganimetlerini sakladığı mağaraları. Bana bu yerleri gösterip zihnime kazıyorlardı. Normalde hafızam çok zayıftır. Ama nedendir bilmiyorum, hafızam o kadar kuvvetleniyordu ki her detayı aklımda tutabiliyordum. Ve gözlerimi kapattığımda bile her taşı, her işareti görebiliyordum. Ama asıl önemlisi, bana bu hazinelerin nasıl korunduğunu da gösteriyorlardı. Her definenin başında çok heybetli bir bekçi vardı. Görünmez, güçlü varlıklar. Hepsi de birbirlerine hiç benzemeyen farklı yaratıklardı. Bu bekçiler, kendileri enerji kaynakları olan o defineleri bulmaya çalışanlar içinmiş. Bana bunları anlatırken bir yandan da beni hep uyarıyorlardı. Bu bilgileri kimseyle paylaşma. Yoksa seni buluruz. Bizden kaçamazsın. Gündüzleri normal hayatıma devam etmeye çalışıyordum. Sürümü otlatıyor, peynir yapıyor, diğer çobanlarla sohbet ediyordum. Ama geceleri bambaşka bir dünyaya adım atıyordum. Gece olmasın diye Allah'a yalvarıyordum. Bazen kendimi Karadeniz'in derinliklerindeki batık şehirlerde buluyor. Bazen de dağların zirvelerindeki eski tapınaklarda buluyordum. Bir gece beni hiç beklemediğim bir yere götürdüler. Köyümüzün tam altındaki bir mağara sistemine. Meğer yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız toprakların altı antik bir şehrin kalıntılarıyla doluymuş. Bizim tarlalarımızın, evlerimizin altında muhteşem hazine odaları varmış. Bu bilgiler beni hem heyecanlandırıyor hem de sonucunu düşündükçe de çok korkutuyordu. Bir yandan bu kadim sırları öğrenmek müthiş bir duyguydu. Diğer yandan ise bu bilgilerin ağırlığı ruhumu eziyordu. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri sürekli tedirgin geziyordum. En yakın arkadaşlarım bile bende bir tuhaflık olduğunu fark etmeye başlamıştı sanki. Ama asıl zorluk bu sırları kendime saklamak zorunda olmaktı. Bazen birinin yanından geçerken bu adamın tarlasının altında koca bir hazine odası var. Haberi bile yok diye düşünüyor, sonra kendimi tutmak zorunda kalıyordum. Bu sırları paylaşmak için yanıp tutuşuyordum.
Ama cinlerin uyarısının yüzünden korkudan 3,5 atıyordum. Anlatırsan sonuçlarına katlanırsın. Aradan 3 ay geçmişti ve ben artık dayanılmaz bir yükün altında eziliyordum. Çok yoruluyordum. Vücudum çok bitkin düşüyordu. Her gece yeni sırlar öğreniyor. Her gece yeni hazinelerin yerlerini görüyordum. Bir gün köyün kahvesinde otururken yaşlı Osman amca yanıma oturdu. 80'ini devirmiş, ömrünü bu dağlarda geçirmiş bir adamdı. Gözlerimin altındaki morluklara, bitkin halime baktı ve "Evlat," dedi. "Sende bir sıkıntı var. Anlat bakalım, nedir seni böyle yiyip bitiren şey?" Dayanamadım. Belki de yaşlı bir insanın bilgeliğine sığınmak istedim. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Belki de artık bu yükü tek başıma taşıyamayacağımı anladım. Osman amcayı köyün dışına, ıssız bir yere çağırdım. "Size bir şey anlatacağım," dedim. "Ama kimseye söylemeyeceğinize yemin edin," dedim. Osman amca elini göğsüne koyup yemin etti. O zaman ben de ona her şeyi anlattım. Cinleri, gösterdikleri yerleri, defineleri, bekçileri. Yaşlı adam tek kelime etmeden beni sonuna kadar dinledi. Sözümü bitirdiğimde uzun uzun düşündü ve sonra "Evlat," dedi. "Atalarımız boşuna dememişler, sır, kuş gibidir. Bir kere uçtu mu geri gelmez diye. Sen şimdi o kuşu uçurdun. Allah yardımcın olsun." O geceden sonra o cinlerin hem görünümleri, hem boyutları, hem sesleri, hem bana karşı olan davranışları, her şeyleri bir anda değişti. Artık eskisi gibi değillerdi. Bana gösterdikleri yerler daha ürkütücü, anlattıkları her şey daha karanlık olmaya başladı. Bir gece beni daha önce hiç görmediğim bir mağaraya götürdüler. Mağaranın duvarları çok garip işaretlerle doluydu ve ortada saf altından yapılmış olan büyük bir lahit duruyordu. "Bu lahitte yatan kişi bizim Efendimiz'dir," dediler. "Binlerce yıl önce bu dağlara hükmederdi. Şimdi ise bu kutsal yerinde dinleniyor. Ve sen sırrımızı ifşa ettin. Bunun bir bedeli olacak." Seslerinde artık tehdit vardı, öfke vardı. O gece bana öyle şeyler gösterdiler ki anlatmaya dilim varmaz. Beni çok yükseklere çıkarıyorlar, sonra oradan aşağıya bırakıyorlar. Düşerken o kadar korkudan bağırıyorum ki kendime geldiğimde sesim kesilmiş oluyordu. Bazen de beni alıp kendileri gibi olan topluluklara götürüp onlarla tanıştırıyorlardı. Onlarla beraber bir yere giderken o kadar hızlı hareket ediyordum ki belki de yüzlerce kilometreyi bir saniyede gidiyormuş gibiydim. Ama adımlarımı o kadar zor atıyordum ki sanki her ayağıma yüzlerce kilo ağırlık bağlanmış gibi. Ertesi sabah Osman amcanın evinin orada bir kalabalık gördüm. Evine vardığımda karısı ağlıyordu. Meğer gece yarısı Osman amca kalp krizi geçirmiş ve ölmüş. Ama son nefesinde bazı şeyler sayıklamış durmuş. Yeşil ışıklar, yeşil ışıklar geliyor. Cenazesinde onun ölümüne ben sebep oldum diye kendimi yiyip bitirdim. Ama bu daha başlangıçtı. Cinler artık her gece geliyordu. Bana daha korkunç şeyler gösteriyorlardı. Beni cezalandırıyorlardı. Bazen beni öyle bir dövüyorlardı ki sabah olduğunda her yerim ağrıyor oluyordu. Her gece biraz daha delirdiğimi hissediyordum. Köpeğim bile artık yanıma yaklaşmıyordu. Sanki bende bir şeylerin değiştiğini, artık eskisi gibi olmadığımı o da hissediyordu. Bir gece artık dayanamadım ve köyün hocasına gittim. Ona da her şeyi olduğu gibi anlattım. İmam beni dinledikten sonra Kur'an'dan ayetler okudu, muska yazdı. "Bu varlıklar seni sınamak için gelmiş olabilir," dedi. "Allah'a sığın, namaz kıl, dua et" gibi hocaların genelde söyleyecekleri şeyleri söyledi. Ama bilmiyordu ki bu varlıklar ne cin ne de şeytandı. Çok daha eski, çok daha karanlık bir yaratıklardı. Hocaya anlattıktan sonraki gece her şey daha da kötüleşti. Fayda bulacağım yerde her şey daha da beter oldu. Cinler artık sadece bana değil, çevremdeki insanlara da zarar vermeye başladılar. İmam 3 gün sonra ağır bir hastalığa yakalandı. Ateşler içinde sayıklıyor, kimseyi tanımıyordu. Onu şehirdeki hastaneye götürdüler ama doktorlar bir türlü hastalığının ne olduğunu anlayamadı.
Bu olanlar beni çok fena korkutmaya başlamıştı. Artık geceleri çadırda uyumaya bile korkuyordum. Sürüyü bana yardım eden Mehmet ve İsmail'e bırakıp köye inmeye başladım. Ama o varlıklar peşimi bırakmıyordu. Nereye gidersem gideyim beni yine buluyorlardı. Artık sadece geceleri değil, gündüzleri de görüyordum onları uzaktan uzağa, gölgeler arasında, ağaçların arkasında, kuytu yerlerde. Yalnız olduğum zamanlarda, günlerden bir gün dayanamadım ve ne olacaksa olsun. İnceldiği yerden kopsun dedim ve köydeki en yakın arkadaşım Yusuf'a açıldım. Ona cinlerin bana gösterdiği hazine yerlerinin sadece bir kısmını anlattım. Bu hazineleri birlikte çıkaralım dedim. Eğer olur da başıma bir şeyler gelirse, en azından geride kalanlar için bir faydası olur o bulduğumuz altınların diye düşündüm. Yusuf başta inanmadı benim anlattıklarıma ama ben ısrar ettim. İşin içinde çil çil altınlar olunca sonunda o da ikna oldu. Bir gece yarısı gösterdiğim yere gittik. Kaçkar'ın kuzey yamacındaki eski manastırın kalıntılarıydı burası. Ay ışığında kazmaya başladık. Tam cinlerin gösterdiği noktayı bulmuştuk ki korkunç bir ses duyuldu. Ne rüzgara ne de başka bir şeye benzeyen, insanın içini donduran bir uğultuydu. Yusuf'un yüzü bembeyaz oldu. "Duyuyor musun?" diye fısıldadı. Evet, duyuyordum. Sadece sesi değil, yaklaşan varlıkları da hissediyordum artık. Farklı ışıklar vardı ama içlerinde en net olarak yeşil ışıklar belirmeye başladı etrafımızda. Ama bu sefer farklıydılar. Çok öfkeli, ürpertici ve de tehditkar. "Kaç!" diye bağırdım Yusuf'a ama çok geçti. Işıklar etrafımızı sarmıştı bile. Sonra olanları anlatmak çok zor. Yusuf'un onlara ettiği o küfürleri ve o çığlıklarını hala duyarım bazı geceler. Onu kurtarmaya çalıştım ama yapamadım. O varlıklar onu alıp karanlığın içine doğru, dağların derinliklerine götürdüler. Günlerce bütün köy Yusuf'u aradı. Jandarma bile geldi, arama kurtarma ekipleri geldi. Ama nafile. Yusuf'u bulamadılar. Ben de hem korkudan hem de bana zaten inanmazlar diye gerçeği söyleyemedim kimseye. Nasıl anlatabilirim ki? Kim inanır böyle bir şeye? Bir de işin içinde suçlanmak var. O günden sonra köyde kalamadım artık. Sürüyü, evi ve neyim var, neyim yok, her şeyimi sattım. Uzaklara gitmeye karar verdim. Ama nereye gitsem cinler peşimi bırakmadı. Her gece gelip bana yeni şeyler göstermeye, yeni yerlere götürmeye devam ettiler. Sanki beni cezalandırıyorlardı. Hem sırlarını paylaştığım için hem de define aramaya kalkıştığım için beni resmen esir almışlardı. Yıllar geçti ve gittiğim yerdeki insanlar benim bu hallerimi anladıkları için, zamanla benden uzaklaştıkları için şehirden şehire dolaştım durdum. Her gittiğim yerde aynı şeyler oldu. Bazen cinler beni kendilerinin düğünlerine, eğlencelerine götürüyorlardı. Ama artık dayanamıyorum. Bu sırrı daha fazla taşıyamam. Belki bana ne olacağını biliyorum ama en azından bu hikayeyi anlatmış olacağım. Artık zamanımın daraldığını hissediyorum. Son birkaç aydır cinler her zamankinden daha sık geliyorlar. Sanki onlar da bir şeylerin sonuna geldiğimizi biliyorlar. Zaten artık oradan oraya göç etmekten de iyice bezdim. Bazen kendimi bile kaybediyorum. Sanki bazen zaman duruyor ve hafızamdan her şey silinip gidiyormuş gibi hissediyorum. Ve birden yeniden her şey netleşiyor. Bir gece yine geldiler. Ama bu sefer farklıydı. Bana yine bir yer gösterdiler. Tam da şu anda oturduğum evin altında, derinlerde bir yer. Binlerce yıllık bir tapınak ve o tapınakta tüm bu sırların kaynağı olan bir şey var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama cinler ona karanlığın kalbi diyorlardı. Bana dediler ki, sana gösterdiğimiz her şey seni bu ana hazırlamak içindi. Şimdi seçim yapma zamanı geldi. Ya bizimle gelip karanlığın kalbinin bekçisi olacaksın ya da cümlenin gerisini getirmediler ama ne demek istediklerini anladım. O yüzden size bu hikayeyi anlatıyorum. Belki yarın sabah beni bulamayacaklar. Belki de beni
Tıpkı Yusuf gibi dağların derinliklerinde kaybolmuş bir başka kayıp vakası olarak anacaklar. Ya da belki kim bilir ben de o karanlık varlıklardan biri olacağım. Ama size bir uyarım var. Eğer bir gece dağlarda yeşil ışıklar görürseniz sakın peşlerinden gitmeyin ve merak bile etmeyin. Eğer rüzgarın içinde fısıltılar duyarsanız kulaklarınızı tıkayın. Ve en önemlisi, eğer birileri size hazinelerden bahsederse hemen oradan uzaklaşın. Çünkü bu toprakların altında yatan sadece altın ve gümüş değil. Burada bizim bildiğimizden çok daha eski, çok daha karanlık şeyler var. Ve o şeyler bizim gibi basit insanların kavrayamayacağı kadar tehlikeli sırlar. O günlerde köyde başka tuhaf olaylar da yaşanmaya başladı. Mehmet'in sürüsünden birkaç koyun bir gecede ortadan kayboldu. Ne bir kurt izi vardı, ne de bir mücadele belirtisi. Fadime'nin evinin önündeki asırlık ceviz ağacı tek bir gecede kurudu. İmam sabah ezanına kalktığında caminin avlusunda yeşil bazı ışıklar gördüğünü söyledi. Ve çok mutlu gibiydi, sebebi de yeşil mübarek renkmiş. Ama bilmiyordu ki her yeşil renk hayra alamet değil. Bir gece köyün en yaşlısı Dursun dede beni evine çağırdı. 100 yaşını geçmişti, artık yataktan çıkamıyordu. Titrek sesiyle, "Evlat," dedi, "sen de gördün onları değil mi? Yeşil ışıkları." Gözlerimin içine öyle bir bakış attı ki, tüylerim diken diken oldu. "Ben de görmüştüm, tam 70 yıl önce," dedi. Dursun dedenin anlattıkları tüm bildiklerimi alt üst etti. 1908 yılında, henüz 30 yaşındayken o da cinlerle karşılaşmış. Ona da hazineleri göstermişler. "Ama ben kabul etmedim," dedi yaşlı adam. "Onların gösterdiklerine bakmadım, söylediklerini dinlemedim. Günlerce Kur'an okudum, sonunda çekip gittiler." "Peki bir daha gelmediler mi?" diye sordum. Dursun dede acı acı gülümsedi. "Gelmediler evlat, ama bedel ödettiler. O günden sonra bir daha çocuğum olmadı. Karım 1 yıl sonra öldü. Ama en azından ruhumu esir alamadılar." O gece Dursun dedenin evinden çıktığımda ay tepedeydi. Gökyüzü öyle berraktı ki, yıldızlar sanki elimi uzatsam dokunabileceğim kadar yakındı bana. Kaçkar'ın karlı zirveleri ay ışığında gümüş gibi parlıyordu. Güzel bir geceydi ama ben artık güzelliğin ardındaki karanlığı görebiliyordum. Eve dönerken uzaktan köyün mezarlığını gördüm ve orada mezar taşlarının arasında o tanıdık yeşil ışıklar dans ediyordu. İçlerinde bir silüet vardı. Yusuf'un silüeti bana el sallıyor gibiydi. Gözlerimi kapatıp açtığımda her şey kaybolmuştu. Ama artık biliyordum. Bu dağlarda kaybolan sadece Yusuf değildi. Kim bilir bu karanlığın içinde yüzyıllardır nice insan kaybolmuştu. Ertesi sabah Dursun dedeyi ziyarete gittiğimde yaşlı adam çoktan son nefesini vermişti. Yüzünde huzurlu bir ifade vardı. Ama yastığının altında bir not buldum. "Evlat, onlardan kurtulmanın tek bir yolu var. Tüm sırları açığa çıkarmak. Ama bunun bedeli ağırdır. Ben cesaret edemedim. Belki sen edersin." Not elimde titriyordum. Dursun dede haklıydı. Ya tüm sırları açığa çıkaracaktım ya da bu karanlık sırlar beni de içine çekecekti. Ama ya bedeli? Yusuf'un akıbeti gözlerimin önünden gitmiyordu. Bu sırlar yüzünden acaba kaç kişinin daha canı yanacaktı? O gün köy meydanında Yusuf için gıyabi cenaze namazı kılındı. İmam, kayıpların da şehit sayıldığını söyledi. Fadime siyahlar içindeydi. Küçük oğlu Mehmet babasının nerede olduğunu sorup duruyordu. Ve ben orada öylece durup, içimde büyüyen karanlıkla boğuşuyordum. Akşama doğru jandarma komutanı arama çalışmalarını resmen sonlandırdıklarını açıkladı. Artık Yusuf sadece bir dosya numarasıydı. 1978'e 147, kayıp şahıs vakası. Ama ben biliyordum ki bu sıradan bir kayıp vakası değildi. Ve dahası sonda olmayacaktı. Bazen düşünüyorum da,
Her şey başlamadan önceki hayatım ne kadar da sıradandı. Sabah erkenden kalkar, sürüyü otlatmaya çıkar, akşam olunca da köye dönerdim. Yaylada diğer çobanlarla muhabbet eder. Kış hazırlıkları yapar. Bazen şehre inip alışveriş yapardım. Sıradan bir Karadeniz köylüsünün hayatıydı benimkisi. Karım Zeynep de hayattaydı o zamanlar. Allah rahmet eylesin, cinlerle karşılaşmamdan 2 yıl sonra kaybettim onu. 3 çocuğumuz vardı. Mustafa, Ayşe ve küçük Ali. Şimdi üçü de büyüdü. Kendi hayatlarını kurdular. Benden uzakta yaşıyorlar. Belki de daha iyi. En azından bu karanlık hikayeden uzaktalar. Ama o günlerde bile dağlarda tuhaf şeyler oluyordu. Kimse açıkça konuşmazdı bunları ama herkes bilirdi. Mesela Kara Mahmut'un hikayesi 1965 yılının yazıydı. Mahmut, Kavron yaylasında sürüsünü otlatırken bir mağara bulmuş. İçeri girmiş ve 3 gün boyunca kaybolmuş. Bulduklarında gözleri fal taşı gibi açık, saçları bembeyaz olmuş halde. Bir daha da tek kelime etmedi. 3 ay sonra da öldü. Ya da İsmail dayının başına gelenler? 1970 kışıydı. Gece yarısı kapısı çalınmış. Açtığında karşısında yeşil cübbeli 3 adam görmüş. Ona bir şey söylemişler ama İsmail dayı ne dediklerini hiç anlatmadı. Sadece bana bir görev verdiler derdi. 1 yıl sonra tam da o adamların söylediği gece evinin önündeki uçurumdan düştü. Dedemin de bir hikayesi vardı. Ben küçükken anlatırdı. Henüz Kurtuluş Savaşı yeni bitmişken bu dağlarda Rum defineciler dolaşırmış. Bir gece şimdiki mezarlığın olduğu yerde kazı yaparlarken hepsi birden kaybolmuş. Sadece kazmaları ve fenerleri kalmış geride. Dedem onları dağların sahipleri aldı derdi çünkü izinsiz girdiler topraklarına. Köyün en eski yerleşimcilerinden olan Hacı Murat Efendi'den dinlemiştim. Bu topraklar eskiden Pontus Krallığı'nınmış. Sonra Romalılar gelmiş. Ardından Bizanslılar, en sonda Osmanlılar. Her medeniyet kendi tapınaklarını kurmuş ve hazinelerini saklamış bu dağlara. Ama asıl sahipleri hep aynı kalmış. O görünmez varlıklar. Kaçkar Dağları hala aynı Kaçkar. Tepesinde hala aynı bulutlar dolaşıyor, yamaçlarında hala aynı rüzgar esiyor ve derinliklerinde. Evet, onlar hala orada. Yeraltının o kadim sakinleri. Yeni kurbanlar arıyorlar. Yeni seçilmişleri. Eğer bir gece dağların arasında yeşil ışıklar görürseniz, eğer kulağınıza tuhaf fısıltılar gelirse, eğer size hazinelerden, sırlardan bahsederlerse, sakın dinlemeyin. Sakın peşlerinden gitmeyin. Ben son kurbanları oldum. Benden sonra kimse bu acıyı yaşamasın. Kimse sevdiklerini kaybetmesin bu uğurda. Bırakın hazineler gömülü kaldıkları yerde kalsın. Sırlarda sır olarak kalsın. Bu benim vasiyetimdir. Son sözlerimdir. Dinleyen, okuyan varsa ibret alsın. Ve bilsin ki her bilinmeyen şeyin bilinmemesinin bir sebebi vardır. Her kapalı kapının kapalı kalmasının bir hikmeti var. Evet, hikayem burada bitiyor. Bunları yazdıktan sonra ne olacak bilmiyorum. Belki son kez gelecekler bu gece. Belki de çoktan geldiler bile. Ben Kaçkarlı Çoban Ahmet. Cinleri gören, sırları öğrenen, hazinelerin yerlerini bilen adam ve artık huzur içinde ölmeyi bekleyen yaşlı bir çoban.